Şantiyer'den klasik kemençe ya da İstanbul kemençesi yapımcısıyım. 2009 yılında Fikret Karakaya ile birlikte başladım. Daha sonra Mustafa Copçuoğlu ile çalışma fırsatı buldum. 2010 ve 2016 yılları arasında. Metot konusunda, yani yöntem konusunda en çok faydalandığım ustalardan bir tanesi Cafer Kılıç oldu. Ve tabii İhsan Özgen. 2016-2017 yıllarında atölyede çok zaman geçirme fırsatımız oldu. Öncesinde de oldu ama 2016'da özellikle onun kendi yaptığı bir kemençeye burada birlikte kapak değiştirme fırsatı buldum ve kemençe yapımı üzerine ciddi sohbet etme fırsatı buldum. Bu benim yapımcılığımda bir dönüm noktası oldu bana göre ve onu bir milat koyuyorum yani. Ondan önce yaptığım kemençeler, ondan sonra yaptığım kemençeler diye. Çünkü beni çok daha tatmin eden, çok daha amacıma uygun kemençeler üretmeye başladım. Bu video serisinde her hafta 3 soru belirleyip ve bunların böyle birbiriyle bağlantılı olmasına özen göstererek cevaplar vereceğim. Umarım bunlar sizin işinize yarar. Süreçte sizin aklınıza bir şey takılır ve sormak isterseniz sorabilirsiniz. Bana iletebilirsiniz bunları. Kemençenin parçalarıyla ve bu parçaların isimleriyle başlamak istiyorum. Çünkü bu terminolojiyle ilgili bir sıkıntı yaşıyoruz. Sorularda da onu hissettim ben. Gelen sorularda insanlar bazı parçalara ne diyeceğini bilememiş. Öncelikle çok genel olarak kemençeden bahsedip sonra yavaş yavaş sorulara geçeceğim. Kemençede yekpare olarak yapılan ve iki kubbeyle şekillendirilen bu parçanın adı gövde, tekne diye adlandırılıyor. İçi oyulmuş bir gövde bu. Oyulmuş gövdenin üstüne kapak dediğimiz ya da ses tablası dediğimiz ya da göğüs dediğimiz parça ve genelde selvi olur %90. Bazen de sedir denenebilir. Bunun haricinde ben birçok ağaç denedim. Açıkçası bu iki ağaçtan aldığım verimi hiçbir zaman almadım. Klavye ya da tuş dediğimiz kısım 15-16 santim uzunluğunda böyle burgular. Bunlar da sert ağaçlardan seçilir. Egzotik ağaçlar bunlar. İşte abonoz gibi, pelesenk gibi. Uzun olmasının sebebi dizde de çalınabiliyor bu saz. Bu şekilde. Bacak arasında da çalınabiliyor. İkisinde de fonksiyonu aynı burguların. Vücudumuzdan sazı uzaklaştırıp makul bir çalma pozisyonuna getiriyor. Takoz ve kuyruk. Yani tel takozuna bağlı telleri tutan metal parçanın adı kuyruk. Sesi çıkartan en önemli unsur eşik. Eşiğin uzun pabucunu havaya kaldıran can direği. Adı gibi can direği çok önemli. Gerçekten küçücük bir parça. Size göstereyim onu. Şu kadar bir parça ve çok basit bir parça. Ama gerçekten bunu çıkarttığınızda kemençenin canı gidiyor. Onu örnekle göstereceğim size. Şu kısmın adı boyun. Burguların bulunduğu kısmın adı kafa. Kafanın üstündeki her kemençede olmayan ama bu kemençede var. Burası da taç. Diğer ince parçalara geçecek olsak da kapağı gövdeden ayıran şu çerçeveye zaman zaman bu böyle tuşa kadar uzanır. Bunun adı fileto. Zaman zaman böyle desenler görürsünüz. Bunlar geleneksel Türk sanatlarında olan süslemeler. Genelde bağ üstüne sedef ya da abonoz üstüne fil dişi, kemik gibi süslemeler, kalkmalar görebilirsiniz. Bu iki kubbeyi birbirinden ayıran şu simetrik oyukluğun adı, şöyle görüyorsunuz şunu. Oyukluğun adı damla ya da balık. Yani ikisini de söyleyen var. Şurada bir üçgen parça var. Bu parçanın adı mihrap. Daha doğrusu Fikret Karakaya'dan ben bunu mihrap olarak duydum. Başkasından duymamıştım. Ama benim hoşuma gitti bu kullanım. Burguları Türk müziğinde akortlanan seslerin isimlerine göre adlandırıyoruz. Bu telin boş sesi Batı müziğindeki 3. oktavdaki la. Zannediyorum 220 Hz'e denk geliyor. Türk müziğinde bu re oluyor. Ama tuner'da akortlayacağınız zaman A3'ü göreceksiniz şunda. Bu perdenin adı Türk müziğinde yegah olduğu için bu burgunun adı yegah burgusu. Kemençe kucağınızdayken en sağ taraftaki burgu. İkinci tel rast sesi. Dolayısıyla biz buna rast burgusu diyoruz. Rast sesi de Batı müziğindeki re yani D, Türk müziğinde rast sesine yani sol sesine tekabül ediyor. Ve neva burgusu bu telde neva teli. Neva teli de Batı müziğindeki 440 frekanslı la. Türk müziğinde re oluyor. Türk müziğindeki ismi o perdenin neva olduğu için de bu
Telin adı neva teli, burgunun adı da neva burgusu. Yay, kemençenin yayı, arşe diyen de var. Fransızca kökenli arşe kelimesi. O da çok kullanılıyor. Yayın çubuğu, kılları, yayın kılları, elimizin geldiği şu deri kısmı, yay topuzu şu ve yayın çatalı ya da ucu. Kemençedeki parçaların isimleri böyle. Genelde şöyle sorular geliyor. 3 telli mi daha iyidir, 4 telli mi daha iyidir? İşte ya da hangisini çalmak daha kolaydır gibi. Ben açıkçası hangisi daha iyidir, daha kötüdür muhabbetinde hani bunun bir cevabı olmadığını düşünüyorum. İcracı eğer hangi enstrümanları rahatsa o enstrüman onun için daha iyidir. Dolayısıyla şu daha iyidir, bu daha kötüdür gibi bir bakışım yok benim bu duruma. Şimdi şöyle bir soru gelebilir bu noktada. Peki bunlar neden birisi 3 telli, birisi 4 telli diye hemen onu da anlatmış olayım. Yani kemençe dediğimiz sazın bizim gördüğümüz en eski versiyonları 3 telli. Bir takım belgelerde kalan en eski bildiğimiz kaynaklardan öğrendiğimiz bu saz 3 telli bir saz. 4. tel girişimleri Arel tarafından yapılıyor. Bu proje kemençe beşlemesi adıyla yapılan. Aynı zamanda modernize etme çabalarıyla Türk müziğini onun bir parçası olarak ortaya konmuş bir proje. Ondan sonra kabul de görmüş. Cüneyt Arho'nun da sonra bu işin üstüne düşmesiyle İTÜ Konservatuvarı'nda hayata geçirilmiş bir proje. 4. tel eklenmiş kemençeye ve tel boyları eşitlenmiş. 3 telli kemençede rast telinin bağlı olduğu burgu, diğer 2 burgudan yaklaşık 4 santim daha uzun. Bu da çalımda şöyle bir zorluk yaratıyor kimilerine göre. Mesela gam yapmaya başladınız, re, mi, fa yaptınız. Sol için açık tel aldınız, sonra la'ya buraya çıktınız. Si, do yaptınız, sonra tekrar re yapacaksınız. Bu sefer mi'de buraya geliyorsunuz. Yani şöyle bir üçgen mi desem, piramit mi desem böyle bir şekil çizmek gerekiyor. Diğer enstrümanlarda olmayan bir şey bu ve icrayı kısmen zorlaştırdığı düşünülebilir. Bunun önüne geçmek için bir eşik konmuş 4 telli kemençede. Bu da bütün tellerin boylarını eşitliyor. Ve tiz tarafına bir tel eklenmiş. Tabii teller eşit olduğu için çalmak daha kolaylaşıyor. Ve genelde metal sargılı tellerle icra ediyorlar. 3 telli kemençede de İstanbul'da genelde bağırsak tel kullanılıyor. En büyük farklar bunlar. Bir de 4 telli kemençede klavye ya da tuş dediğimiz kısım telle birlikte gidiyor ve tiz bölgelerde de çalışı kolaylaştıracak şekilde parmağın altında kalmaya devam ediyor. Kemandaki, cellodaki gibi ya da keman ailesindeki gibi diyeyim. Birazcık konfora yönelik değişiklikler diye düşünüyorum bunları açıkçası. Daha kolay çalınabilsin diye. Çünkü zor bir enstrüman kemençe. Bu iki enstrümanı birbiriyle kıyaslayıp hangisi daha iyi, hangisi daha kötü diye soruyorlar. İşte bunların hepsi tamamen icracıyı ilgilendiren meseleler. Yani ortada uzun olan telin yarattığı handikaptan hoşlanmayanlar var. Daha kolay olduğunu düşünüyorlar 4 telli kemençeyi çalmanın. Onlar onu istiyor ama 3 telli kemençedeki o tel boyu eşitsizliğinin avantajlar olduğunu düşünenler var. Onlar da 3 telli tercih ediyor. Benim bakışım kim ne istiyorsa onu çalsın. Bu konuda bir kampa dahil olma gibi bir çabam da hiç olmadı. 3 telli kemençeyi daha çok sevip kendime daha çok yakın hissettiğim için 3 telli yapıyorum ama çok yakın bir zamanda 4 telli kemençe de yapacağım. Kemençede kullanılan tellerden biraz bahsedebilir misin? 3 farklı çeşit tel var ve kullanıyoruz hepsini bugün. Birincisi bağırsak tel. Bildiğiniz hayvanın işte koyun olur, keçi olur, inek olur. Bunların bağırsaklarının vurularak çeşitli solüsyonlarda bekletilip kurutularak yapılan teller. İkincisi metal sargılı teller. Keman, cello ya da viola telleri. Ya da kemençe için özel olarak üretilmiş metal sargılı teller. Üçüncüsü de raketlerin kordaj teli dediğimiz tamamen plastikten ya da polimerden üretilmiş sentetik teller. Bunlar da kemençede kullanılıyor. Bunların arasındaki fark nedir? Bağırsak tel bugün hala Avrupa'da ve dünyada barok müzik icra etmek isteyenlerin kullandığı bir tel. Niye ısrar ediyorlar? Çünkü kendine ait bir tınısı var ve mesela kafamızdaki kemençe tonu, o hışırtılı, nazal, nezleli ses bağırsak telden geliyor. Diğer tellerden bunu bulamadığımız için bağırsak tel takıyoruz. Bütün zorluklarına rağmen
Nedir zorluğu? Fazla miktarda reçine istiyor. Yayın kondisyonu çok iyi olmalı her zaman. Kıllar çok eski olmamalı. Çalan kişi gerçekten dikkatle korunması gerekiyor bu telleri. Hava değişikliklerinden, nem değişikliklerinden saklaması gerekiyor. Çünkü bağırsak tel bunlara tepki veren bir tel. İpliklenebilir, işte gacırtılar, gucurtular çıkartabilir, çalımı zorlaşabilir. Bütün bu zorluklara rağmen işte eşsiz tonu bizi hala bağırsak kullanmaya mecbur bırakıyor diyeyim kimilerini. Kimileri de o mecburiyeti hiç hissetmiyor. Metal tel kullanıyor. Çok daha konforlu. Bulması kolay. Bağırsak tel çok pahalı bir tel. Elde üretildiği için. Metal tel nispeten ona göre birazcık daha ucuz. Çok üst düzey icracılar da metal telde konfor buldukları için ve ya da istedikleri ton çıktığı için tercih edebiliyorlar. Metal tel size ne sağlar? Konforlu bir çalım, çok daha az reçine kullanımıyla uzun vadede daha sağlıklı bir ses ve yani makineden çıkan bir tel olduğu için daha homojen sarılmış bir malzemeden bahsediyoruz. Dış etmenlere birazcık daha korunaklı metal sargılı teller. Hava açtı, ne oldu işte hava soğudu, kalorifer yandı. Metal telin o kadar umurunda olmuyor. Siz yine rahat rahat konforlu bir şekilde çalmaya devam edebiliyorsunuz. Üçüncü alternatif sentetik ya da raket teli dediğimiz tel. Düşük tansiyonlu bir tel olduğu için diğer seçeneklere göre çalımı çok daha kolay, homojen olduğu için hava şartlarından çok etkilenmeyen, uzun ömürlü ve en ekonomik, en ucuz, bulması en kolay tel. Bağırsak tele ulaşmanın zor olduğu zamanlarda 90'lar, 2000'lerin başı insanlar bu sentetik telleri kullanmışlar. Hala kullanmaya devam eden var. Daha ucuzdur, daha kötüdür filan gibi bir algı oluşmasın. Bu üç tel de çeşitli kemençelerde en iyi olabilir. Şu tel en iyidir ya da bu telin en kötüdür demek doğru değil. Sizin kemençeniz ne istiyor, siz ne istiyorsunuz? En doğrusu bu. Tel seçimini neye göre yapmalıyız? Şimdi en çok böyle sorularla karşılaştım bugüne kadar. Mesela kemençem bilmem kimin yapımı ya da kemençem şu ağaçtan. Sizce hangi telleri takmalıyım filan gibi sorular geliyor. Aslında bunun net bir cevabı yok. Çünkü birinin yaptığı kemençe diye illa şu teli takmalısınız ya da işte atıyorum dut ağacından, ceviz ağacından bir kemençem var, kapağı da şu diye illa bu teli kullanacaksınız diye bir formül yok. Kemençede aslında çoğu zaman herhangi bir formülden bahsedemeyiz. Burada da yine aynısı geçerli. Bağırsak tel diğer bütün tellerden daha tansiyonludur. Dolayısıyla her kemençeye bağırsak tel takılmaz. Kapağının o tansiyonu kaldıracak şekilde doğru inşa edilmiş olması lazım. Aynı zamanda kemençenin bütün akustik özelliklerinin o yüksek tansiyona cevap verebilecek nitelikte olması lazım ki ancak böyle iyi sonuç alabilirsiniz bağırsak telde. Dolayısıyla bağırsak tel taktırmalı mıyım sorusunun cevabını ben ancak böyle verebiliyorum. Elinizdeki donanım buna ne kadar uygun ve siz onu kullanmaya ne kadar uygunsunuz? Yayınızın bakımını düzenli yaptırıp bolca reçine kullanmanız gerekiyor diğer tellerin aksine. Çok yumuşak kapaklı bir sedir ağacından yapılmış işte ve ince tutulmuş bir kapakta tutup da ben bağırsak telle çalacağım diye zorlamanın halim yok. Çünkü bir takım sorunlara yol açarsınız. İşte kurt sesi gibi ya da işte çok bağırıp çağırması gibi, hiç istenmeyen tonların çıkması gibi. Bu tip şeylerin olmaması için doğru teli seçmemiz lazım. Onu da belirleyecek olan başlangıçta ya lüthiyeler ya da sizin hocanız olacaktır. Kurt sesi nedir? İstemediğimiz gacırtılar, gucurtular çıkabiliyor. Bunun sebepleri nedir gibi soruları tematik bir şekilde bölüp ilerleyen videolarda cevaplayacağım.